2,5 milim tığ, dilerseniz de 3 milim tığ kullanabilirsiniz. Toplam 4 tane zincir çekiyoruz. Bu kitleme 1, 2, 3, 4. Şimdi hemen geldik birinci zincirden klasik minik bir halka yapıyoruz. 2 zincir çekip şimdi bu halkanın içine toplam 12 tane yalancı trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mutlaka sayın. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi hemen geldik. Birinci trabzanın buradaki noktasından girdik. Direkt çıkış yaptık ve kilitledik. Minik bir yuvarlak oluşturduk. Dilerseniz 12 tane yaparken mesela yalancı trabzan değil de daha büyük düşsün istiyorsanız orta bölgenin normal trabzan da yapabilirsiniz. Şimdi beyaz papatya olan elhamdülillah. Ay kusura bakmayın. Şimdi papatyaların yapraklarını yapacağız. Hemen bakın trabzanın birit noktasından girdik. Papatyaları şu şekilde ayarlayacaksınız. Şimdi yeni doğan 0-6 aylık yapmak isteyenler daha küçük yaparak bu zincirlerini daha az çekerek küçük bir motif düşürtebilirsiniz. Ne kadar çok zincir çekerseniz çiçek o kadar büyük olur, motif de o kadar büyük olur hanımlar. Yani diyelim 0-6 aylık yapanlar için buradaki zincir sayısı 10-12 olabilir. Ben 1 yaş 2 yaş arası yapacağım için 18 tane trabzan zincir çekiyorum. Şimdi bu kitleme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yaparsanız bakın böyle küçük bir papatya düşer. Ama 15 tane, 16 tane hani papatyanın büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız ona göre bu papatyanın zincirini fazla çekin. Çok büyük istiyorsanız 20, 22 çekebilirsiniz. 10. Ama 20'den sonra da motifin tam kare olmasını tutturamazsınız. Hani bu da bir önemli detay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ben 18 tane çekmiştim diğerinde. Şimdi ipim biraz karıştığı için şöyle açmam lazım. Şimdi 18 tane zincir çektim. Geldim. Bakın aynı yere, aynı noktaya tekrar batıyorum. Tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Bakın. Bir tane tepeye yaptım yaprak. Şimdi bütün tepelere aynı bu tekniği yapacağız. Şimdi diğer tepeye nasıl geçtiğimi gösteriyorum. Bakın kaydırma usulü. Tığ geçirdim. Zincir ipi aldım. Bakın kilitledim. Şimdi bu yani ipi buraya, buradaki tepeye taşıdım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane çektim. Şimdi geldim bakın buradan battım. Tel aldım. Direkt çıktım. Şimdi üçüncüye geçiyorum. Tel aldım. Direkt çıkıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bakın gayet güzel oluyor. 20 yapabilirsiniz. Bakın. Çok basit. Bu şekilde toplam 12 tane beyaz yaprak yapacaksınız. Çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Bakın. Hiçbir şekilde kötü durmuyor. Çok güzel duruyor.
Şimdi bakayım, ben 18 mi yaptım, 20 mi yaptım? Kafam biraz, evet 18 yapmışım. Tamam. Dedim mi sanki bana küçük geldi de şuradan bak, devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Şimdi geldim buradan. Bakın çok basit. Bu şekilde komple yapıyoruz. Ben buraya geldiğimde videoyu başlatacağım. Siz de yaprakları doldurun, gelin. Şimdi geldik. Toplam 12 tane yaprak olacak. Sayın mutlaka. 2, 4, 6. Bak şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane yaptık. Bazen eksik çıkabiliyor, fazla da çıkabiliyor. Yani sıra sayısını kaçırmayın sakın. Şimdi geldik. Bakın şuradaki boşluğu, arayı kapatmak için hemen başladığımız noktaya buradan böyle çıkış yaptık. 1, 2 zincir çekip kilitledik. Ve beyaz iple işimiz bizim bitti. Şimdi bunu böyle güzel yatırın. Bakın böyle güzel. Şu yapraklar böyle dönmesin sakın. Buna dikkat edin. Şimdi lila bölgesine geçiyoruz. Burada kaç zincir çektim ben unutmuştum. Ben hemen sayıp geliyorum. Şimdi motifi oluşturmaya başlıyoruz. Herhangi bir yapraktan başlayabilirsiniz. Dediğim gibi bunların düz olmasına bakın, sakın dönmesin. Böyle bir tane alıyoruz, düğüm attık. Bir tane sık iğne yapalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyoruz. Şimdi geldik buraya, diğer yaprağa sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Geldik şimdi diğer yaprağa. Bu şekilde komple etrafını yapıyoruz. 8, 8, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Geldik. Bakın. Bu şekilde komple çevresini yapalım. Buraya kadar gelelim. Evet. Şimdi 8 tane yaptık. Şimdi bakın, başladığımız ilk yaptığımız sık iğnenin tepesinden girip direkt çıkış yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 3 hatta 4 zincir çekiyorum. Çünkü geriye geleceğim. Bura başladığım nokta köşe olacak. Şimdi 4 tane zincir çektik. Şimdi bu şekilde geldik. Bir trabzan, 2, 3 ve 4 tane. Birinci köşeyi şu an oluşturduk ama köşenin şu an sağ tarafını oluşturduk. Bitirirken de sol tarafını yapacağız ve bitireceğiz. Şimdi bu boşluklara hemen geldik. 1, 2, 3, 4. Şimdi geldik buraya. Diğer boy kutucuğa atlıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi ikinci köşeye geliyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bakın. Şurasını güzel yapalım. Şimdi 1 ve 2 zincir çekiyorum.
Aynı noktaya tekrar batıyorum. Çünkü burası ikinci köşemiz. Köşelerde zaten 8 tane var. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan. Bakın köşeyi yaptık ve döndük. Şimdi kenar örüyorum. İkinci köşenin kenarını. Geldik bu boşluk kısmına. Tekrar bakın. Şimdi geldik hemen üçüncü köşeye. Şimdi 1 2 zincir. Bakın şimdi üçüncü köşeyi döndüm. Bakın bu şekilde motifi oluşturduk. Şimdi geliyorsunuz dördüncü köşeyi yapıyorsunuz, sonra buraya kadar gelin, birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi bakın ilk başlarken demiştim ya, birinci köşenin sağ tarafını yapıyoruz. Şimdi sol tarafını yaparak ilk sıramızı bitirmiş oluyoruz. 4 tane yapıyoruz. Şimdi 2 zincir ve ilk trabzanın buradan giriyoruz. Çıkış yaptık. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu köşeye toplam 1 2 3 4 trabzan. Bu boşluk kısımlarına hep dörder dörder trabzan yaparak tüm kenarları dönüyoruz. Evet, bakın. Bu şekilde kara motifi oluşturduk hanımlar. Şimdi devam edelim. Burada köşe dönmeyi tekrar göstereyim size. Basit zaten. Anladınız mantığı. Dörder dörder gidiyorsunuz. Motifi büyütüyorsunuz. Ne yapmak istiyorsanız ona göre bu dörtlü grupları örerek motifi istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Ben lila kızımdan sadece 2 sıra öreceğim. Şimdi geldik bakın köşe noktasına. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Boşluğa tekrar batıyorum. 4 tane yapıyorum. Köşeler zaten asla değişmez. Bakın 4 2 zincir 4. Bu şekilde motifi yapıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Geliyorsunuz burada. Şimdi ben buraya kadar geleyim. Burayı birleştirmeyi de göstereyim size. Şimdi geldik birinci köşenin sol tarafını yapmaya. Buraya 4 tane yapıyoruz ve motifi bitiriyoruz. Ben bunlardan yelek yapacağım için benim için bu kadar ölçü yeterli olacaktır. Bu şekilde motifi tamamlıyoruz hanımlar. İplerini zaten sonradan temizleyecek. Tersi de bu şekilde hanımlar. Bu şekilde motifimiz.